5 Mayıs 1994'te Kaliforniya, San Marino'daki bir evin arka bahçesinde işçiler havuz yapmak için kazı yapıyorlardı. Kazı sırasında ortaya çıkardıkları hepsini dehşete düşürmüştü. Bir insanın parçalanmış iskelet kalıntıları, 3 plastik torba ve bir fiberglass kutusunda karşılarında duruyordu. Toplumdan uzak yaşayan alkolik ve huysuz Ruth Didi Sous, Kaliforniya San Marino'nun zengin konaklarına yakın bir evde üvey oğlu John ve gelini Linda ile yaşamaktaydı. John kısa boylu bir bilgisayar dahisi, Linda ise 1.82 boyunda yetenekli bir ressamdı. İki genç birbirlerine aşık olmuş, 1983 yılında da evlenmişlerdi. Evli çift paraları olmadığından John'un öfke problemi olan aşırı kontrolcü, alkolik ve huysuz annesiyle yaşamak zorunda kaldılar. Bu süreç onlar için çok yorucu ve mutsuz geçiyordu. Kendilerine ait bir alanları yoktu. Sürekli John'un annesinin huysuzlukları ve hakaretlerine maruz kalmak katlanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Çift arkadaşlarına onunla yaşarken kapana kısılmış gibi hissettiklerini ve kendilerine ait bir yere taşınmayı dört gözle beklediklerini söylüyorlardı. Bu durumu bilen Linda'nın en yakın arkadaşı Sue Kaufman, onlara neden konuk evinde yaşamadıklarını sordu. Böylelikle daha çok mahremiyetleri olacaktı. Ancak Linda konuk evinde bir kiracının yaşadığını söyledi. Christopher Chichester kendisinin İngiliz kraliyet ailesinden bir baronet olduğunu iddia eden ve Didi Sous'un konuk evinde yaşayan kiracıydı. Tuhaf İngiliz aksanıyla konuşan, eğlenmeyi ve sürekli partiler vermeyi seven Chichester, 1982'de San Marino'ya taşınmıştı. San Marino, Amerika'nın en zengin semtlerinden biridir. Chichester için burası zenginlerin arasında yaşaması için ideal bir yerdi. Eğlenceli ve esprili bir kişiliği vardı. Kısa zamanda semt sakinleri tarafından tanınmaya ve sevilen biri olmaya başlamıştı. Herkese burada olma sebebinin Güney Kaliforniya Üniversitesi sinema bölümünde ders vermesi olduğunu söylüyordu. Chris, San Marino sosyetesine dahil olmak için üst sınıfın gittiği kiliseye her pazar gitmeye başladı. Böylelikle kısa bir süre sonra sosyeteye kendini kabul ettirmeyi başarmış ve güvenlerini kazanmıştı. Chris arkadaşlarıyla bir sohbet esnasında boş bir konuk evi olduğundan bahsedildi. Didi Sous adında bir kadına aitti. Konuk evi San Marino'nun zengin konutlarına çok yakındı. Chris tatlı dili, güler yüzü ve Didi Sous'a nazik yaklaşımı sayesinde konuk evini kiralamayı başardı ve burada yaşamaya başladı. Didi'ye sürekli yardım ediyordu. Market alışverişlerini yapıyor, faturalarını ödüyor, içkisine kadar hazırlıyordu. Aslında bunlar Didi'nin evlatlık oğlu John'un yapması gereken işlerdi ama Didi, Chris'in yapmasını tercih ediyordu. John bu durumdan oldukça rahatsızdı fakat annesinin tercihleri ve sürekli kendisini azarlaması yüzünden elinden bir şey gelmiyordu. Chris kiracı olmasına rağmen konak Didi Sous'un değil kendisininmiş gibi davranıyordu. Didi her geçen gün Christopher'a daha çok güveniyor, evlatlık oğlu John'dan giderek uzaklaşıyordu. John annesini kaybetmeye başladığının farkındaydı. Chichester, Didi'ye o kadar güven vermişti ki evin bahçesinde partiler verebiliyor, eğlenceler düzenleyebiliyor, ev kendisininmiş gibi rahat hareket edebiliyordu. Bu durum birçok kişinin dikkatini fazlasıyla çekmişti. John ve Linda Şubat 1985'te kendilerine yeni bir kamyonet aldılar. Kamyonet sayesinde Didi ve yeni arkadaşı Chichester'dan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırabiliyorlardı. Çift bir süre sonra bir iş bulduklarını, işin gizli olduğunu ve anlaşma için New York'a gideceklerini söylediler. Anlaşmayı imzalayıp birkaç hafta sonra geri döneceklerdi. Onlara bu işi ayarlayan Christopher Chichester'dı. Chichester, John'a teknolojiyle ilgili hükümetin içinde olduğu gizli bir iş bulduğunu söylemişti. Buna inanan John ve Linda da buralardan uzaklaşıp kendi hayatlarını kurabileceklerini düşünerek bu işi kabul etmişlerdi. Yola çıkan genç çiftten bir daha haber alınamadı. Birkaç hafta sonra Linda'nın kız kardeşi Katie'ye bir telefon geldi. Telefondaki kişi kedi konaklama evinden arıyordu. Linda'nın 6 kedisini 2 haftalık konaklama ücretini ödeyerek orada bıraktığını ancak 8 hafta geçmesine rağmen kedileri almak için gelmediğini söyledi.
Katie bu telefon sonrası endişelenmiş ve bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Çiftin evcil hayvanlarını yanlarına almadan ayrılacaklarına inanmıyordu. Onların nerede olduğunu bildiğini umarak John'un annesi Didi'yi aradı. Didi, çiftin gizli bir görevde olduğunu ve aile üyeleriyle iletişim kurmadığını söyledi. Ancak Katie onu her aradığında hikayesi değişiyordu. Katie bunun Didi'nin alkolizminden kaynaklandığına inanıyordu. 1985 yılının Nisan ayında Linda'nın kız kardeşi Katie polise kayıp ihbarında bulundu. İhbarı alan polisler önce kiracı Chichester ile konuşmak için konuk evine gelmiş ancak kapıyı çıplak açması sebebiyle kendisiyle konuşamamışlardı. Polisin kendisine neden çıplak olduğunu sorması üzerine nudist olduğunu söylemişti. Polis sonrasında Didi ile de temasa geçti. Didi polislere çiftin kayıp olmadıklarını, gizli bir görevde olduklarını söyledi. Memurlara bu bilgiyi kimliğini vermeyi reddettiği kaynağından aldığını söyledi. Kayıp olduklarına dair herhangi bir kanıt olmadığından polis daha fazla araştırma yapamadı. Çiftin ortadan kaybolmasından 3 ay sonra Linda'nın arkadaşı Sue resimli bir kartpostal aldı. Ancak kartpostal New York'tan değil Paris'ten gelmişti. Arkasında sevgili Sue, New York'u biraz özledim ama bununla yaşanabilir. John ve Linda yazıyordu. Sue kartpostalın Linda'dan geldiğine inanmadı. Ona göre Linda eğer kendisine bir kartpostal gönderecek olsaydı tek bir cümle yazmaz, arkasını dolduracak kadar çok şey yazardı. Aynı kartpostaldan Linda'nın ailesine de gönderilmişti. Neden Fransa'da olduklarını ya da ne zaman döneceklerini yazmıyordu. Linda'nın kız kardeşi Katie eğer çift gerçekten Avrupa'ya gitmeyi planlıyorsa Linda'nın onlara bunu anlatacağına inanıyordu. Bu süreçte Christopher Chichester çevresine ailesinden birinin öldüğünü ve artık temelli olarak İngiltere'ye döneceğini söylemiş ve San Marino'dan ayrılmıştı. Didi polise yardım etmeyi reddettikten 3 ay sonra fikrini değiştirdi. John ve Linda hakkında polise kayıp ihbarında bulundu. Sonunda kaynağının kim olduğunu da açıkladı. Kaynağı konuk evinde yaşayan Christopher Chichester'dı. Ama Chichester arkasında iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Didi ayrıca oğlunun kamyonetinin de kayıp olduğunu bildirmişti. Ancak polisler elle tutulur düzgün kanıtlar bulamadığı için soruşturma durmuştu. John ve Linda ortadan kaybolduktan 3 yıl sonra Didi Sous evini sattı ve bir karavanda yaşamaya başladı. Bir süre sonra da oğlunun kendisini terk ettiğini düşünerek ve başlarına ne geldiğini öğrenemeden hayata gözlerini yumdu. Çiftin kaybolmadan önce satın aldıkları kamyonet ülkenin bir başka köşesinde 3000 mil uzakta Connecticut Greenwich'te bulundu. Christopher Crowe isimli bir broker onu yerel bir bakanın oğluna satmaya çalışmıştı. Üzerinde ödenmemiş bir haciz olduğu için bakanın oğlu kamyonu satın almak yerine polise ihbar etti. Greenwich, Connecticut Polis Departmanı'ndan Daniel Allen ihbar üzerine yaptığı araştırma sonucunda Christopher Crowe ile Christopher Chichester'ın aynı kişi olduğunu ortaya çıkardı. Fakat Chichester ortada yoktu. 6 yıl boyunca John ve Linda'nın dosyasında da bir gelişme olmadı. Ta ki 1994 yılında San Marino'da korkunç bir keşif yaşanana kadar. Didi Sous'un evinin yeni sahipleri evin bahçesinde bir havuz yaptırmak istediler. Çalışmalara başlayan işçiler kazı sırasında bir insana ait kafatası ve kemikler buldu. Plastik poşetler içinde bulunan kemikler fiberglass bir kutunun içine konmuş ve bahçeye gömülmüştü. Adli tıp uzmanları bu kalıntıların 20 yaşında kot pantolon ve gömlek giyen bir erkeğe ait olduğunu ve kafasındaki kült travmadan öldüğünü ortaya çıkarttı. Sue Kaufman, adli tıpın yaptığı açıklama sonrası bu John olmalı demişti. Çünkü Sue'nun açıklamasına göre John her zaman kot pantolon ve gömlek giyiyordu. Keşiften haberdar olan Dana Ferrer da polisle irtibata geçti. Polise verdiği ifadede Christopher Chichester'ın Didi'nin evinde partiler düzenlediğini, Linda ve John'un kaybolduğu günlerden birinde davetli olduğu bir partide büyük bir alanın kazılmış olduğunu fark ettiğini, Chichester'a neden kazıldığını sorduğundaysa su tesisatı arızası cevabını aldığını söyledi. Bir adli antropolog kalıntıların John Sous'un fiziksel tanımlarıyla tutarlı olduğunu belirledi.
Bununla birlikte John'un evlatlık olması ve gerçek ailesinin o dönemde bulunamaması nedeniyle DNA ve diş kayıtlarının eksikliği kesin tanımlamayı engelledi. Dedektifler bu bulgular eşliğinde ve Dana Farrer'ın ifadesi doğrultusunda Chichester'ın daha önceden kaldığı konuk evine giderek araştırma yapmaya başladılar. Evde luminol kullanan polisler çok önemli bir kanıt bulmuşlardı. Evin bazı bölümlerinde 4 büyük kan lekesi tespit ettiler. Luminol, kanla temas ettiğinde parlayan bir kimyasaldır. Bu kimyasal karanlık bir ortamda uygulanır ve üzerine mor ışık tutulursa kan izi görülebilir. Birinin öldürüldüğü apaçık ortadaydı. Ancak yıllar önce temizlendiği için orada kimin kanının bulunduğu tespit edilemedi. Kayıp vakası artık bir cinayet vakasına dönüşmüştü. Ancak baş şüpheli Chichester ortalarda yoktu. 2008 yılında basına bir olay düştü ve büyük yankı uyandırdı. Clark Rockefeller isimli bir adam boşandığı eşinden olan 7 yaşındaki kızını kaçırmış ve tutuklanmıştı. Polis merkezinde parmak izi alınan Rockefeller'ın bilgileri veri tabanına girildiği esnada ilginç bir durum ortaya çıkmıştı. Parmak izi başka 2 kişiyle daha eşleşiyordu. Christopher Chichester ve Christian Carl Gerhardstrater. Christian Carl Gerhardstrater, 21 Şubat 1961 Batı Almanya doğumlu. Gerhardstrater, genç yaşlarının sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve bir dizi takma adı altında yaşadı. Çeşitli şekillerde oyuncu, yönetmen, sanat koleksiyoncusu, fizikçi, gemi kaptanı, uluslararası borç anlaşmaları müzakerecisi ve İngiliz aristokrat olduğunu söyleyerek hayatına devam etti. 1995 yılında ünlü Rockefeller ailesinin bir parçası olduğunu iddia ederek Clark Rockefeller kimliğini alan Gerhardstrater, Sandra Bos adında Harvard mezunu başarılı bir iş kadını ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızları oldu. Ancak onun gizli, kontrol edici davranışlarından ve sürekli söylediği yalanlardan rahatsız olan karısı bir dedektif tutarak kocasının gerçekte kim olduğunu bulmak istedi. Dedektifler yaptıkları soruşturmalar sonucunda adını ve aile geçmişini uydurduğunu ortaya çıkardı. Çift boşandı ve Rockefeller denetimli ziyaretlerle kızıyla görüşmeyi kabul etti. 2008 yılında kızını ziyaretten kaçıran Rockefeller 6 gün sonra 2 Ağustos 2008'de tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Clark Rockefeller 5 yıl hapse mahkum edildi. Parmak izi eşleşmelerinden yola çıkan Los Angeles polisi 15 Mart 2011'de Los Angeles ilçe savcıları aracılığıyla Gerhardstrater'ı Jonathan Sows'u öldürmekle suçladı. Savcı ayrıca John Sows'un nasıl öldüğünü de açıklamıştı. Sert bir cisimle kafasına vurulmuştu. 2 darbe kafasının arkasına, 1 darbe de öne. 6 kez de sırtından bıçaklanmıştı. Christian, Sows davasıyla ilgili soruşturmada polisle işbirliği yapmayı reddetti. Müfettişler sonunda John'un öz ailesinin yerini tespit ettiler. Aile üyelerinden yapılan DNA testi, evin arka bahçesinde bulunan kalıntıların John'a ait olduğunu doğruladı. Duruşmada savcılar birkaç tanığın Gerhardstrater aleyhine ifade vermesini sağladı. Birden fazla komşu cinayetin işlendiği sıralarda konuk evinin bacasından tuhaf renkli dumanlar çıktığını söyledi. Ayrıca arkadaşlarına kimyasallarla dolu varilleri atabileceği yerleri sormuştu. Bu bilgi üzerine yapılan araştırmalar sonucu John'un kalıntıları metal bir varilin içinde bulundu. Cinayetin işlendiği sıralarda bir komşusundan elektrikli testere ödünç almış ve kanlı bir halıyı bir arkadaşına satmaya çalışmıştı. Dana Farrer da polise verdiği ifadenin aynısını mahkemede söylemişti. Fakat Gerhardstrater'ın bu cinayeti işlediğine dair ortada net bir kanıt yoktu ki kendisi de dava boyunca bu cinayeti işlediğini reddetmişti. Ancak en önemli kanıtlar John Sows'a ait kemiklerin sarılı olduğu plastik poşetlerdi. Poşetlerden biri Gerhardstrater'ın San Marino'ya taşınmadan önce gittiği Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ne aitti. Diğeri ise sinema bölümünde ders verdiğini söylediği Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne aitti. Polisler bu poşetlerin Gerhardstrater'ın üniversite yıllarında üretildiğini öğrenmişti ve onlara göre güçlü kanıtlardı. Ancak savunma avukatları Gerhardstrater'ın masum olduğunu söylüyordu. Çünkü Linda Sows henüz bulunamamıştı. Avukatlara göre cinayeti Linda Sows işlemiş ve ortadan kaybolmuştu.
En büyük kanıtları da en yakın arkadaşına ve ailesine gönderdiği kartpostallardı. 2 yıl süren dava 10 Nisan 2013'te sonuçlandı. Los Angeles jürisi Gerhard Strater'ı John Sous'u öldürmekten dolayı 1. derece cinayetten suçlu buldu ve mahkeme tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gerhard Strater'ın bu cinayeti neden işlediği hiçbir zaman öğrenilemedi ve ne yazık ki Linda Sous hiçbir zaman bulunamadı. Christian Karl Gerhard Strater, psikolog ve psikiyatri uzmanlarına göre düşlemsel yalan yani mitomani hastalığına sahipti. Mitomani ya da düşlemsel yalan söyleme olarak da bilinen yalan söyleme hastalığı, zorlantılı bir biçimde ya da alışkanlık haline gelmiş, süreyen yalan söyleme tutumudur. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.